birlikte bir günümü geçirelim. ...86 ile geçtim stajı. Affedersiniz, birazcık bok. Böyle hazırlandım. Yulafla başladığım sabahın akşamı falan. Sizi yeni bebeğimle tanıştırayım. Bildiğiniz üzere aslında benim Starbucks'tan bir termosum vardı. Fakat o termos sadece soğuk içecekler içindi. Ben arada sırada sıcak da koyuyordum ama hiç iyi yalıtmıyordu o yüzden. Ben de buna bir son vermeye karar verdim ve kendime ufak bir hediye aldım. Rengine bayıldım bu arada. Keşke birazcık daha pembe olsaydı ama olsun. Sabah 8'de demlediğim kahve okuldan dönüp bardağı boşalttığımda hala içilecek kıvamdaydı ve bu beni çok mutlu etti gerçekten. Geçtiğimiz cuma pediatriyle vedalaştım ve pediatrik cerrahiye geçtim. Bu yüzden bugün derslerim alışılmadık şekilde erken bitti ve ben de günü sizinle beraber geçirmeye karar verdim. Pediatriye çalışırken yaptığım en büyük hatalardan birisi kesinlikle günü gününe dersleri götürmemekti. Bundan bir ders çıkarmaya çalıştım ve günü gününe çalışmaya çabalayacağıma söz verdim. Evet, çabalayacağım diyorum çünkü bu genelde imkansız oluyor maalesef. Aslında geçen yıldan da tanıdık olduğunuz bu ajanda evet hala benimle. Düzenli olarak dolduramadım ama tam da bu yüzden tarihsiz olan bir ajanda tercih etmiştim. Çünkü kendimi biliyorum. Ajanda doldurmayı çok seviyorum aslında. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Bazen çok stresli oluyorum ve ajandaya yazmaktansa aklımda tutup o gün yapmam gerekenleri halletmeye çalışıyorum. Bu tabii ki çok güzel bir alışkanlık değil. Ama insanın kendini bilmesi de güzel açıkçası. O yüzden iyi ki tarihsiz almışım. Notlarımı alırken 29 Ekim'i yani bugünü not etmeyi de unutmuyorum. Evet, bu ses kaydını alırken 29 Ekim'deyiz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugünkü görevlerimi tamamlamak için bana motivasyon olması açısından güzel bir sticker seçmeyi de asla ihmal etmiyorum. Böyle tatlı küçük çizimler gerçekten beni çok mutlu ediyorlar. Ben küçükken de tam bir kırtasiye canavarıydım bu arada. Yılın en sevdiğim dönemi okul öncesinde kırtasiyeye gidip güzel alışverişler yapmaktı. Ardından ders çalışmaya geçiyorum. Bu konuyu henüz sabah öğrendiğim için neleri bilmem gerektiğini, neleri atlamam gerektiğini çok güzel kafama yazdım. Aslında pediatrik cerrahi görece diğer stajlardan oldukça kolay şeklinde duymuştum. Peki neydi beni zorunlu bir şekilde masaya oturtan dürtü? Arkadaşlar, ben pediatriye çalışırken çalışma şeklimi değiştirmiştim. Notlarımı tabletten değil de kağıt üstüne alıyordum. Bir de bunun üstüne normal not almak yerine önlü arkalı soru cevap şeklinde notlar almıştım. Gerçekten çok büyük bir hataymış. İlerleyen dakikalarda da öğreneceğiniz gibi ben aslında pediatriden 86 ile mezun oldum diyebilirim. Yani mezun mu denir bilmiyorum ama çok iyi bir puan. Fakat ben hala bakın bugün çarşamba 5-6 gün geçmiş olmasına rağmen kendime bir türlü gelemedim. Ki ben normalde iyi bir öğrenciyim ama saçma sapan bir çalışma stilinden dolayı kaynaklandı bu. Her şey son anda yetişti diyebilirim. Sanırım burada çok konuştum. Kısaca diyebilirim ki biriktirmeden az ama öz çalışmam gerekiyormuş. Ders çalışmaya yeni oturmuş olmama rağmen midem birden çok ezildi ve ben de böyle kendime ara öğün hazırlamaya karar verdim. Bu cipsi aslında son bir haftadır falan yiyorum ve gerçekten çok hoşuma gitti. Ben zaten yer fıstığı ezmesi bağımlısı gibi bir şeyim. Her sabah ekmeğin üstünde muzla beraber tüketiyorum. Sadece sağlıklı bir şeyin tadının bu kadar iyi olacağını beklememiştim. Gerçekten bayıldım. Ufak badireler atlatarak ama düşürmeden başarıyla yanıma alıyorum. Ardından ders çalışmama devam ediyorum. Merak etmeyin, burada cips yerken kullandığım parmaklarımı asla ne tabletime ne de bilgisayarıma dokundurdum. Böyle şeylere çok huylanırım. Benim için lezzetli bir eşlikçiydi. Kahveyle de şaşırtıcı şekilde iyi gitti. Ardından ilk görevimi tamamlamış olarak karşınıza çıkıyorum. Bugün asla doymadığıma karar vererek akşam yemeği saatini ilan ediyorum. Burada saatinden açıyı kontrol ediyorum. Ama kontrol etmeseymişim Allah bilir ne olurmuş gerçekten. O kadar kontrol ediyorum. Özellikle bakmıştım buraya. Ama olsun. Ortaya komik şeyler çıkmış bence. Bugünkü yemeklerim özellikle çok lezzetli gelmişti bana. Yemek yemekliyor, salata da salatalıyordu. Tam diyorum ki açıda yokum, çıkmıyorumdur. Sonra birden beni görüyorsunuz. Gerçekten çok komik gözüküyorum. Ve bence bir anlamda çok tatlı. Yanaklarım kocaman duruyor. Çok mütevazı ve paylaşımcı bir insan olduğum için ilk size sunuyorum. Bakın bakalım tadına beğenecek misiniz? Afiyetle yedikten sonra günlerdir yapamadığım şekilde videomu izlemeye devam ediyorum. Özgürlüğün tadı bir başka gerçekten. Birlikte hayatım hakkında dedikodu yapıyoruz şu an. Öncelikle ablanız pediatride Sileyle'de 86 ile geçtim stajı. Gerçekten zorlu bir stajdı benim açımdan. Anamnez alma, fizik muayene, yazılı, sözlü derken 4 farklı sınavdan da 60 üzeri almak zorundasınız falan filan. Çalıştığım hardcore sınavlardan biriydi açıkçası ve beklemediğim derecede iyi aldım. Benim pediatri stajım biteli 3 gün oluyor. Sadece hafta sonu, bir hafta sonu geçti. Ve ben hafta sonunda böyle bol bol uyudum, bol bol temizlik falan yaptım. Çünkü gerek kendim gerek odam böyle iyi bir
bir bakıma ihtiyacımız vardı. Oje sürdüm. Nasıl olmuş böyle de? Beyaz ojeyi gerçekten çok seviyorum ve kendime çok yakıştırıyorum. Özetle kendime gelecek şeyler yaptım. Bugün için planladığım çok güzel bir planım var. Hava şartları birazcık şu an affedersiniz birazcık bok. Birazcık kötü maalesef. Çok rüzgar esiyor. Yağış olmadığı sürece benim için her şey okeydir. Saçımı toplamam lazımdı. Aynı zamanda İzmir'de de sınırlı süreliğine olan bir etkinlik. Evet, bildiniz. Konak'taki o ışık etkinliğine gitmek istiyorum. Tam olarak adını hatırlayamadım şu an. Sanırım zamanla ilgili bir şeydi. Affedin lütfen. Tam olarak şu an boş yapmaya başladım ama olsun. Yani Mikor diyelim. Mikor. Ben yokken siz neler yaptınız? Anlatın bakalım ya. Bu arada bu tişörtü de ben kestim. Evet, o her yerde gördüğünüz tişört kesme taktiğiyle kestim ama olsun. Ne dediğimi bile unuttum. Gerçekten ne dediğimi bile unuttum. Sadece masaya geçip diğer slide'ı da halledeceğim şimdi. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Eğer isterseniz. Buyurun efendim. Evet, tripodla taşıyorum sizi. Dağınıklığım. Otizm saatim ve ufak uçarılıklarımdan sonra tekrardan masamın başına geçiyorum. Çünkü çalışmam gereken bir konu daha var. Bu arada tabletimin konseptini değiştirdim. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğenerek yaptım. Bu sıralar pembeye takıntılıyım. Yani çok hoşuma gidiyor. Sanırım hepimiz popüler kültür kölesi oluyoruz ve hepimiz birbirimize benzemeye başladık ama umuyorum ki hepimizin kendine has özellikleri ortaya çıkıyordur yine de. Yoksa ciddi bir problem var gibi. Güzelce dersimi çalıştıktan sonra uzun zamandır yine en kısa ders çalışma saatlerimden birisini yaşadım ve bundan çok mutluyum. Allah'ım çok şükür. Böyle hazırlandım. Dışarıda hava gerçekten çok rüzgarlı. O yüzden saçımı topladım. Nasıl almışım? Bu da çantam. Hadi çıkalım. Yanıma böyle bir bar alıyorum bir de. Bugün denemek için A101'den almıştım. Dışarıdaki rüzgarın boyutunu anlayabilin diye size bu videoyu çektim ve yoluma devam ettim ama keşke etmeseymişim. Yani şimdiden spoiler verdiğimin fazlasıyla farkındayım. Ama hiç planladığım gibi gitmedi işler. Giderken gerçekten çok umutlu ve hevesliydim çünkü videolar çok güzeldi. Dedim ki ben de videomu ekleyebileceğim. Hem görmeyi de zaten çok istiyorum. Size de gösterebileceğim falan diye aşırı keyifliydim. Ve sonunda konağa vardım. Etraf beklediğimden daha sessizdi zaten. Ve bir de ne göreyim? Saat kulesi tüm ihtişamıyla hiçbir şey yapmıyordu. Ya ben bir şey yanlış anladım ya da bir sorun var. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben kendimle şok oldum. Şu anda oluyor olması lazımdı. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam saat 7 ile 11 arasındaydı zaten gösteri şeyi ve belli günler arasında her gün şeklindeydi. Bilmiyorum. Neyse gelmişken çarşıyı gezelim o zaman. Gezmek için çarşıya adımımı atar atmaz aklıma ilk gelen şey saatin kaç olduğuydu. Maalesef Kemeraltı çarşısı erken saatte kapanıyor. Belki açık dükkanlar vardır diyerek ilerledim ama hiç de öyle değildi. Sonradan soluğu Burger King'de aldım ve kendime güzel bir dondurma ısmarlamaya karar verdim. Karamelli ve bisküvili seçeneği yeni gelmiş sanırım veya ben uzun süredir Burger King'den dondurma almıyorum. Aroması kesinlikle lezzetliydi ama dondurması çok erimişti. Belki etkinlik her saat başında yenileniyordur diye tekrardan saat kulesinin yanına döndüm. Rüzgar dolayısıyla iptal olmuş. Acaba neden ya? Neden iptal olmuş ki? Eve geri dönüyorum. Üzücü bir deneyim oldu benim açımdan. Şimdi abartmıyor musun diyebilirsiniz. Belki de abartıyorum ama ben size göstermeyi çok istemiştim. O yüzden çok üzüldüm zaten. Ama bir şekilde tekrardan evime döndüm tabii ki. Selam. Tekrardan ben. Ya maalesef ben gerçekten o gösterinin iptal olmasına çok moralim bozuldu. Tabii ki hayattaki hiçbir şey istediğimiz gibi gidemez. Belki de buna bu kadar takılmamam gerekiyordu ama gerçekten görmeyi istediğim ve hani bugün görmeye niyet ettiğim bir şeydi. Videoda da size göstermeyi canı gönülden istemiştim. O yüzden birazcık üzüldüm açıkçası. Keşke gösterebilseydim. Hani belki tekrar giderim ama birazcık şevkim kırıldı diyebilirim. Normalde birkaç gün önce başladığım kitabı okuyacaktım şu an. O kitabı da çok seviyorum aslında. Severek de okuyorum ama gerçekten kitap okumak istemediğimi ve hani bana safe zone hissettirecek bir şey aradığıma karar verdim şu anda. O yüzden pijamalarımı giydim. Kendime kocaman bir atıştırmalık tepsisi hazırladım. Tabağı değil, direkt tepsisi hazırladım. Hani uyumadan önce şöyle 1,5-2 saatim falan var. Gerçekten hiçbir şey dert etmeden tamamen keyfime göre bir kapanış yapmak istiyorum. Zaten safe zone'dan kastım beni uzun süredir takip edenler bilecektir ki alacakaranlık izlemek oluyor. Tam da zaten o dönemdeyiz. Yani evet o tarihler geldi arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi hazırsanız size atıştırmalık tepsimi gösteriyorum. Yulafla başladığım sabahın akşamı falan. Yulafla başlamadım bu arada bugün yine. Yani sadece
Öyle. Sizin de bu şekilde sizi geçmişte hissettiren filmler veya kitaplarınız var mı? Henüz 7 yaşımdayken izlediğim bu filmler beni gerçekten çok etkilemişti. Bir zamanlar vampir olmayı falan hayal etmiştim. Şimdi düşünce çok cringe geliyor tabii ki. Ama sizde hissettirdiği duyguları veya o rahatlamayı söküp atamıyorsunuz. Beni kendine asıl bağlayan şeyse kesinlikle bu duygular. Tabii birazcık da Edward Cullen diyelim. Burada da size Jelibon ailesini tanıtıyorum. Tesadüftür ki benim ailem de 5 kişi. Az önce dünyanın en düzgün haribosunu buldum. Şunun ağzına bakın. Gereği yapıldı. Ve uyku zamanı geldi. Benim için gerçekten keyifli bir gündü. Moralimi bozan tek şey konaktaki o gösteriyi izleyememekti. Mapping deniyormuş sanırım bu arada. Her neyse sıkıntı yok. Yani hava şartları diyelim. Yapacak bir şey de yoktu. Onun dışında gayet keyifli bir gündü gerçekten. Verimliydi de aynı zamanda. Yapmam gereken her şeyi ama her şeyi yaptım. Tek çekincem umarım bu video yeterince dolu dolu olmuştur ve umarım keyifle izlemişsinizdir. Çünkü sanki birazcık kısaymış gibi hissediyorum. Yani okul kısmına çekseydim çok daha uzun olacaktı. Gayet farkındayım. Keşke çekseymişim de. Ben kendime de tahmin edemedim. Dedim işte akşam konağa gidince birazcık telafisi olur falan ama umuyorum ki boş olmamıştır ve siz de sevmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Çok minnettarım destekleriniz için. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüldünüz. Dışarıya çıktığımda yiyemediğim ama ertesi gün bana ders arasında eşlik eden meyveli bar. Sen de iyi ki varsın.